Hiç hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Ve yaşadığınız hayal kırıklığını ne için yaşıyorsunuz? Biliyor musunuz? Üniversitedeyken arkadaşlarıma demiştim ki ben bu bölümü bırakıyorum ama bak avukat olup geleceğim demiştim onlara. Ama ne demem demişlerdi. O zaman da YouTube'da çok motivasyon konuşmaları izliyordum. Bayağı gaz almıştım. Çıktım Sivas'tan Mersin'e geldim. Kaydımı da sildirmedim. Biraz çalışayım edeyim deyince ne kadar zor olduğunu gördüm. Çalışmayı falan bıraktım. Sene sonu oldu işte. Üniversite sınava yaklaştı. Girdim sınava. Arkadaşlarım beni aramaya başladı. Onlara söylüyorum çok iyi geçti, müthişti diye. İşte avukatlığı düşünüyorum. Sınav bir açıklandı abi. Ben barajı birkaç puanla geçmişim. Arkadaşlar aramaya devam ediyorlar. Açmıyorum. Böyle bir hayal kırıklığım vardı. Böyle sebebine indiğinde niye hayalinin kırıldığını anlayabiliyor musun? Çok büyük bir beklenti içerisine girmiştim. Çok güzel. Anahtar kelimeyi bulduk. Şimdi insan hayal kırıklıkları yaşıyor. Temeline indiğinde temeli neden? Beklentiden. Bizim bildiğimiz sihirli bir kelime var. Sınırları zorlayan. Ahiretin sınırlarını genişletmek adına zorlayan. İhlas diye bir kelime var. Peki bu ihlas ne demek? Bütün beklentilerini tevhid et. Sadece biri bekle. Sadece birden bekle demek. Biz birden yani Allah'tan beklemediğimizden dünyada beklentilere giriyoruz ve dünyadaki beklentilerimize ulaşamadığımızda da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Demek ki hayal kırıklığımızın ana ve temel sebebi ihlassızlık. Yani bugün devam edeceğimiz ihlas o kadar elzem bir mesele ki üniversitede duygu yoğunluğunun zirvesinde kulağına müzik takmış, yatakta canhıraş şekilde bu gündüz nasıl geçer, bu gece acılarım nasıl diner diye bir sağa bir sola dönen insanın merhemi dahi şu derste yani ihlasın içerisindedir. Sadece ahiretimize değil, hayatımızdaki hayal kırıklıklarının bile sebebini anlamamızda tek bir kelime yeterlidir. İhlas. Ne bekliyorsan Allah'tan beklemediğin için, dünyada oluşan beklentilerine dünya yetişemeyince hayallerin kırılıyor. Biz buna günlük hayat için beklentiden dolayı oluyor desek de kader planında ihlassızlıktan dolayı bu tokatları yiyor, hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Her yerde mi? Her yerde. İnsanın kalbinin en büyük özelliklerinden bir tanesi kainatın umumuyla alaka peyda etmesi. İnsanın kalbi neyle alaka peyda ediyorsa oraya mutlaka sevgisinin çeşnisini de sunar. Birazcık tantuninin üstüne bırakır. Ben bu yemeği çok seviyorum. Birazcık esprilerini çok sevdiği amcaoğlunun üstüne bırakır. Birazcık binip tatile gitmekten keyif aldığı arabasının üstüne bırakır. Birazcık eşinin çocuğunun üstüne bırakır. Ve kalbindeki o sevgi çeşnisini etrafa bu şekilde dağıtır. Bir gün bunlar elden gidince bir bakar ki kalpte mutlu olayım diye dağıttığı sevgi çeşnisi azaba kalbetmiş, azaba dönüşmüş. Merak eder neden bu acı kalbimde, neden dindiremiyorum kalbimdeki bu acıyı? Sonra yine bir cümle gelir akla. O dağıttığı sevgi var ya o sevgi, işte o sevgi nefiste yaşanırsa ihtiras, kalpte yaşanırsa aşk olur. Biz onun bile yaşanacağı, muhafaza edileceği yeri karıştırmışız. Onu bile yerine koyamamamızın sebebi önce konulması gereken ihlası yerine koyamamamız olmuş. Yani bir insan şu ihlası elde edemezse dünyada da yüzü gülmeyecektir. Bir üzüm tanesi yiyecektir. Ertesi gün gözünü açtığında etrafından en güvendiğinden, bu benim dağımdır dediğinden onlarca tokat yiyerek acı ve azap duyacaktır. Bizlerin her birimiz hayatımızın bir evresinde bu acıyı ve azabı duyup buna çözüm aramasaydık bugün burada olacağımızı zannetmiyorum. Demek ki bu ihlası elde etmek dünyanın mutluluk ve huzuru için de çok elzem ve çok önemlidir. Şimdi yaptığım işe muhalif bir cümle edeceğim Osman ama ihlas başkalarına anlatmakla sirayet edip yayılan bir şey değildir. Ateş gibi. Sen onu içinde yaşayacaksın, içinde alev alev olacak ve o etrafa, sihirli kelimeyi söylüyorum, sirayet edecektir. Yani ihlasın yayılma prensibi anlatmak mı? Değil. İhlasın yayılma prensibi sirayet dedik. İnsanlar sizi davanız için fedakarlık yaparken görürse,
Ancak o zaman bu davanın fedakarlık yapılabilecek bir dava olduğunu anlayacaklardır. Ama siz insanlara bu davanın fedakarlık adına önemini anlatıp kendinize hep geri çektiğinizde insanlar bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu elbet diyecektir. Yani insanlar anlatımınıza bakmayacaktır. Sizin yaşamaya çalıştığınız ihlas dairesine bakacaktır. Dışarıdan gelen aç birisi sizin iştahla bir yemek yediğinizi görse onun da o yemeğe iştahı artar ve der ki bu adam iştahla yiyorsa bu yemek yenilebilecek güzel bir yemektir der. Ama ortada bir yemek olsa ben herkese bu yemeği önersem ama kendim böyle ağız ucuyla yesem insanın aklı karışır değil mi? Madem bu kadar lezzetli bu adam neden ağız ucuyla yerken herkese bu yemeğe davet ediyor der. İhlas da aynı böyle. Madem o kadar elzem, madem o kadar lezzetli, bizim yiyip, bizim hazmedip, bizim sindirip ancak etrafa sirayet yoluyla anlatmamız lazım. Yani gel sana ihlası anlatayım diye açıkçası ihlas anlatılmaz. O yüzden biz bugün birbirimize var olan ihlas düsturlarını hatırlatma cihetinde bir muhabbet ediyoruz. Yoksa anlatma bu işin raconu değil. En azından ihlas için raconu değil. Ama şimdi insan biraz şey oluyor değil mi? Böyle Risale-i Nur'dan birkaç kelime ezbere bilince, yerini yordamını da ezberleyince falan. Hele birileri de ona nedir bu ihlas diye sorsa insan kendini otomatikman o ihlasın sahibi ve dağıtıcısı olan bir makama çekiyor. Doğru mu? Bakın değil ihlası biraz bilmek. Bu eseri yazan zat kendini toprak gibi bilmiş. Olaya bakar mısın? Şimdi bizdeki duruma bak. Biz biraz ezbere bilince anlatma makamımız değişiyor. Yani ders anlatmak için değil bak dinleyin. İhlasınız adam gibi de ihlasınız yerine otursun yani. Nasıl otursun abi işte benimki gibi otursun falan. Yani biz 2 tane cümle ezberlediğimizde girdiğimiz triplere bak. Allah aşkına şekilden şekile giriyoruz. İhlasın kitabını yazan adam kendini ölü toprak gibi biliyor. Nasıl iş bu? Defaatle ben okudum 15 günde bir de okumak lazım o kadar ihtiyacımız var diyor. Nasıl iş bu? Şimdi bizde yalancı bir izzet elbisesi var. Üstad Hazretleri ise o izzet elbisesini hakikat namına, karşısında hakikat varken izzet elbisesini çıkarmış, la teşbih zillet elbisesi giymiş. İnsanlara karşı demiyorum, hakikate karşı. Şimdi mesela toprakta hangi elbise vardır? İzzet mi zillet mi? Zillet elbisesi vardır. Mesela toprağa affedersiniz tükürsen de, affedersiniz kazurat devinden bir pislik de bıraksan toprak onu sindirir bağrında ve Rahman en büyük hazinelerini toprağın bağrından çıkarır bize nimet olarak. Doğru mu? İşte bizim hakikate karşı izzetli bir elbise değil. Bakın ben biliyorum bu işler de böyledir. Değil. Zilletli bir elbise. Hep ihtiyacım var. Hep acizim. Ben hep buna müştakım. Hep teşneyim. Hep talebeyim. Dememiz icap eder. Ancak o şekilde bu ihlasın manaları senin içindeki boşluklara ben oturabilirim der. Ama sende bir şey varsa o doluluk içerisinde ihlas, o kalabalık içerisinde ihlas yer edinmek, misafir olmak istemeyecektir. Böyle muhtemelen meleği aladan falan gülüyorlardır. Şimdi bir adam Ronaldo ile karşı karşıya birebir kale maç yapsa, hele bir de böyle çocuk yapsa 3 yaşında 4 yaşında biz güleriz ona değil mi? Ronaldo eğlenecek herhalde deriz. Aynı öyle bir hal bizimkisi yani. Sanki ihlası elde etmişiz gibi. Halbuki çocuk kadar gücümüz var. Karşımızda da dev gibi şeytan var. Bakın şeytan da böyle hallolur ha falan gibi. Halbuki orada oyuncak oluyoruz şeytana. Ne kadar üzücü bir durum. Bir amelin ihlaslı olup olmadığını nasıl anlarız? En son iş bitti mi? Bitti. Şekillendi mi? Şekillendi. İnsan kendisine şu soruyu soracak. Ben bu işi ne için yaptım? Ve insan kendi kumaşını bilir. İşte orada netice, sonuç Allah'ın rızası için yaptım çıkarsa o amelin ihlaslı olduğunu biraz hüsnü zan ile tahmin edebiliriz. Çünkü ihlasın en önemli düsturlarından bir tanesi. Sebebi emri ilahi. Neden bu işi yapıyorsun? Allah emrettiği için. Neticesi rıza-i ilahi. Ne için bu işi yapıyorsun? Vallahi Allah bana rızasından kapı açacak. Ben onun için yapıyorum. Bakın bu ihlas siyasi ne biliyor musunuz? Bizim hizmetimizin anayasası. O anayasaya aykırı muhalefette bulunduğun anda ceza sana müstahak olacak. Yine anayasadan bir madde söyleyeyim mi? Fıtrat Kanunu. Osman, şu an çok fazla müşküle düşsen. Çok fazla. Aklına ne geliyorsa artık. Ameliyat mı geliyor, borca mı düştün? Birileri seni sıkıştırdı. Her şey gelsin aklına. Sen ne kadar kuvvetlisindir bu müşkülata karşı? Çok güzel. Allah razı olsun. Çünkü babanı anneni de ararsın. Ya baba böyle bir derdim var diye. O zaman dayandığın yer kadar güçlüsün diyebilir miyiz? Bir adetullah söylüyoruz. İnsan dayandığı yer kadar güçlüdür. Şimdi kainatta en büyük kuvvet Allah'tır. İhlas dediğimiz ise en büyük kuvvete dayanmakla elde edilen kuvvettir. Bu açıdan ne oldu biliyor musun? Dünya şartlarında çevren kadar güçlüsün. Ama mana alemi şartlarında ki bu mana alemi dünyada tezahür ediyor.
dayandığın yer kadar güçlüsün. Eğer sen ihlası elinde tutuyorsan, ihlas dediğimiz en büyük kuvvete dayanmakla elde edilen kuvvet ise sen kainat kadar güçlüsün ve bu cihette de kainata meydan okuyabilirsin demektir. Tam oturdu mu sistem? Demek ki en büyük merciye dayanan en büyük kuvveti elinde tutmuş demektir. Ben kendimi çok defa zayıf görüyorum. Ve zayıf gördüğümden bir dayanma ihtiyacı hissediyorum. Ve şunu anlıyorum. Benim ihtiyacım kainat kadardır. O zaman kainatı elinde tutan zata dayanırsam onun kuvveti bana da etki ve tesir edecektir. Ve ben de o ölçüye dayandığım nispette kuvvetli olacağım diyorum. Ama buna dayanma nispeti dediğimiz ihlas kuvveti oluyor. Biraz ihlasın önemini kuvvet cihetinde de hatırlatmak istedim. Kim istemez kainatta her yerde sözü geçsin? Herkes ister. Bunun çok aslında mantıken basit, mücadele cihetinde zor bir yolu vardır. Bu da ihlasa dayanmaktır. Şimdi bu ihlasın artısı bu kadar fazla olduğu gibi elden kaçması da çok hızlı olacaktır. Çünkü ihlasın kuvveti biraz altını kazdığımızda latifelerimizin, manevi organlarımızın kuvvetine bakmaktadır. Manevi organın özelliği şudur: hassasiyet cihetiyle göze gelen kıl gibi hemen kendilerini küsüp kapatırlar. Gözüne kıl gelse şöyle şöyle olursun, hemen kapatır gözünü, değil mi? İşte latifeler çok işe yarar. Nasıl bir işe biliyor musun? Göz bütün dünyayı yutuyor mu? Belgesel izlerinde yutuyor mu bütün dünyayı? Latifeler de bütün dünyayı yutabilecek istidatta ama bir kıl tanesiyle kapanıp çalışmaz hale de gelebiliyor. O yüzden ihlasın kaçma ve kırılma işi çok küçük şeylerin neticesinde bile olabilir. Ama bize göre küçük, mana alemine göre küçük değil. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir insan ihlası çok önemli bir şey için kıramaz. Adi, sufli ve ancak basit şeylerden dolayı ihlas kırılıp kaçar. Doğru mu? Şimdi ihlası kırmanın öyle bir zararı var ki dünyada ihlası kırmaktan daha büyük bir bela başınıza gelemez. Neden gelemez? Çünkü bir grup birlikte hareket ediyorlar. Ne için ediyoruz? Rızayı ilahi için. O zaman bir gemideyiz diyebilir miyiz? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Hakikaten de o şekilde değil mi bak? O kadar sene sen birilerine anlat, bahset. Seni o kadar adam dinlesin. Gemine oğlum Kenan bile binmesin. Gemiye binen sayısı 80-85'te kalsın. Şimdi mesela öyle oluyor hakikat yerleri değil mi? Milyonlarca adam duyuyor ama bir avuç insan bu hakikati anlayıp omuz vermeye çalışıyor. Şimdi bu bir avuç insan bu geminin içinde sahili selamete ulaşırsa, Allah'ın izniyle samimi ulaşırsa mükafatı çok büyük. Ama ulaşamaz, yolun ortasında gemiye zarar verirse ne olur? Mesela ufacık bir delik açsam ne olur? Büyük, Titanik'teyiz ama ben alttan ufacık bir delik açtım. Sizin hukukunuza tecavüz etmiş olur muyum? İhlasta öyle tehlikeli bir yön var ki ihlası kıran adam umum insanların hukukuna tecavüz etmiş olur. Gemiyi nereden delersen del batar. Bizim içimizdeki bir insan o ihlası yakalamaya çalışmaz ise gemiyi delmiş hükmünde olup herkesin hukukuna tecavüz eder. Şimdi burada aslında biraz farklı bir denklem var. Adam bedenen yanımızda ama Sinan. Sadece neyi yok? İhlası yok. İşte hakikat nezdinde o adam yine belaya müstahaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle bir adamda ihlas olmadı mı o geminin delinmesi hükmünde sayıp herkesin hakkına tecavüz sayacaktır onu. Şimdi o ihlası olmayan adam ne oluyor biliyor musunuz? Hak karşı tarafta gidip düşman safına kuvvet vermişsin. Ha da içeride savaşırken içerinin kuvvetini zayıflatmışsın. Farkı var mı? Osmanlı dışarıda 10 tane tank geldi, tamam mı? Bizde kaç tank var? Bizde de 10 tank var. Kafa kafaya kırışacak mıyız? Kırışacağız. Bizim içimizden 3 arkadaş dedi ki ben tankı süremem ya, başka işim var dedi. Ne olur o kapışma? Ha dışarıdaki adamları 10 değil 13 yapmışsın, ha da bizi 10'dan 7'ye düşürmüşsün. İşte bir insanın ihlası olmadı mı, bedenen burada bile olsa ha karşıya taarruz olarak kuvvet vermişsin, ha içerideki kuvveti eksiltmişsin, aynı şekilde vebal alacaktır. Yani içeride bir adamın samimiyetsizliği dışarıda kurşun sıkan adamdan daha ağır bir bedel olarak karşılık görecektir. Çok ağır ifadeler. Demek ki böyle insanların aslında özellikle samimiyetten hiç nasibi olmayan adamların, hiç böyle dili dedikoduya, gıybete, iftiraya medar olan insanların yapacağı en büyük hizmet etmemektir. Şimdi biz bağda bahçede ağaçları çok budarız. Bizim bahçedeki ağaçlar var, onlar da büyür, kabarır. Biz bunları çok fazla budarız, öyle değil mi? Ya da meyve ağaçlarımızı da budarız. Var mı hiç böyle işlerle uğraşan Osman? Siz Karadenizlisiniz. Budar mısınız fındığı da? Budarsınız değil mi? Şimdi normalde şöyle dışarıdan baktığında budadığında ağacın yaprağı ya. Arkadaş bu ağaç biraz fazla yapraklansa, biraz fazla meyvelense olmaz mı?
Bahçıvan der ki olmaz usta. Sen onu dışarıdan yeşil yaprak ya da olmuş meyve gibi görüyorsun, öyle değil. O yeşil yaprak değil. Ağacın enerjisini gereksiz yere yiyen yapraktır. O yüzden onları kesiyorum, o dalları kesiyorum. O meyve dediğinde çürümüş meyvedir. Diğerlerine sirayet edecektir. Çürükte de sirayet düsturu var. O yüzden ben onları kesiyorum der. Şimdi bir insan içeride bedenen olsa da ihlasıyla bulunmadığında Sinan, ağaçta işe yaramayan yapraklara ve meyvelere benzer ve tek vazifesi ağacın var olan enerjisini emmektir. Bizim bahçedeki ağaçlar da var. Biz Halis Baba'yla, Sedef'le sürekli onu belli başlı yapraklarından şöyle buduyoruz. Niye biliyor musunuz? Ağacın patlaması gereken enerjiyi belli başlı gereksiz yapraklar alıyor. Yapraklar aradığında ne oluyor? Ağacın en güzel yeri, limon selvilerden bahsediyorum. En güzel yeri cılız kalıyor, güçlenmiyor. Ya da çürümüş bir yeri var, oraya kuvvet verilmesi lazım, oraya kuvvet vermiyor. Bu yüzden biz diyoruz ki gelin biz bu gereksiz yaprakları budayalım. Buralara gereksiz enerji gitmesin ya da işimize yaramayan kamkatları budayalım. Buralara gereksiz enerji gitmesin. Ağaç daha sağlıklı bir şekilde büyüsün diyoruz. Aynı şeyi Allah Azze ve Celle de tabii ki dediğinden dolayı bazen içeride bedenen ölü yaprak gibi durmasına rağmen İslam'ın ruhunu yani ihlası taşımayan insanları ince bir bahçıvan edasında elemek için musibetler gönderiyor. Anladınız mı musibetleri niye yaşıyoruz? Anladınız mı musibetlere bazen dayanamayanları Allah Azze ve Celle neden alıyor? O ağaçla benim meyve almak gibi bir gayem varsa bahçıvan, nasıl bahçıvan? Bu işi bilen, anlayan bahçıvan o ağacın gereksiz yaprak ve dallarını enerji korunsun, gerekli yerlere gidebilsin diye kesmekle görevlidir. Bazen de Allah Azze ve Celle bu dalları, yaprakları budamak için musibetler, imtihanlar gönderir. Birileri budanır, uçar, gider. Halbuki insan bilmez ki. Yerdeki en büyük yaprağın yapacağı şey kurumaktır. Ama daldaki en küçük yeşil yaprak ondan çok daha fazla ümit vericidir. Yani daldaki en küçük yeşil yaprak yerdeki bütün yaprakların toplamından daha hayırlıdır. Çünkü ağaçla birdir. Ağaçla o toplam ihlasın gücünü elbet alacaktır. Bunlara karşı dayanacak gücü bulmak çok zor. Yani bütün dünyadaki musibetlere ben kendimde dayanabilecek hiçbir güç bulamıyorum. Bu musibetleri şöyle de düşünebilirsiniz. Bir insanın kendini, zaten ilk kendimizi idare etmiyoruz. Her şeyi Allah yaratıyor da kendinle uğraşması bile çok yorucu bir şey. Madem benim bütün bunlara gücüm yetmiyorsa bütün bunların gücünü elinde tutan zata dayanmam lazım. Bunun adı da ihlastır. Şimdi bu ihlas elde etmesi bu kadar zorken bir de biz bunu ucuz bulmuş gibi kırıp kaçırırsak işimiz yaman olur. Bakalım bu ihlası kıran maniler ve engeller nelermiş? Başlayalım mı abiler okumaya? Sen levhayı söyleyeyim mi? Menfaati maddiye. Lütfen sadece para düşünmeyin, olur mu? Maddi her şey. Mesela o bardak madde değil mi? Oradan da menfaat olur. Sen levhamız ne Osman? Menfaati maddiye. Evet, buyurun. Bismihi Subhanehu 21. Lema İhlas Risalesi. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan 2-3'ünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Ne şekilde kırdığını görüyor musunuz? Yavaş yavaş. Peki ihlasın kırılmasının sebebi neymiş bu düsturumuzda? Maddi menfaatmiş. Menfaat bunun daha geniş bir kümesi. Alt kümesi de ne oluyor? Maddi menfaat. Şimdi menfaatin aslında zıt bir kelimesi var. Çok fazla terminolojide yeri olmayabilir ama menfaatin zıt kelimesi ne biliyor musun? Muhabbet. Yani bir yerde hakiki muhabbet yoksa orada menfaat vardır. Orada cep için sevmeler vardır. Orada ileride bu adam bana lazım olur diye muhabbetler vardır ve orada dönen bütün aşklar, bütün sevdaların alayı sentetiktir, sentetik, yapmacıktır. Bir yerde İslam'ın ruhundan gelen, kainatın hilkat sebebinden gelen o muhabbet fıtri bir şekilde yer etmemişse, ya Allah için seviyorum, bu olayı, bu işi, bu ışığı, bu çayı, neyi geliyorsa orada kesinlikle yarın bu adam bana lazım olur, cebi lazım olur, gücü lazım olur diye menfaat döner. Şimdi bu menfaat insanı paraya, makama, şöhrete, alkışa öyle bir düşkün yapar ki parayı koyacağımız yeri bile şaşırırız. Neredir Sinan parayı koyacağımız yer? Ceptir. Biz nereye koyuyoruz? Kalbe koyuyoruz. Biz bu yüzden rızayı bıraktık. Yani bak aslında ülfetten çok anlamıyoruz, ben de dahil olmak üzere, ama yani rızayı bırakmak ne demek biliyor musun? Kainatta ne için yaşadığının farkında değilsin demek. Ve ahirette denk gelince şuradaki taş senden daha şanslı olabilir. Bunun hesaplarını vermek zorunda kalırsan. Rızayı bırakmak bu demek yani. Servet biriktirelim diye rızayı bıraktık. Daha sonra o servetimiz rahatımız oldu.
O rahatımız da bizim taatımız olur sandık. Taat ne demek? İbadetimiz, itaatimiz olur sandık. Öyle oluyor değil mi? Abi şu işi bir alayım elime. Benim amacım namazlarımı kılabilmek abi. Bütün hayır kurumlarına yardım etmek abi. Öyle olmuyor mu? Servetimiz, rahatımız olacak dedik. Rahatımız, taatımız yani ibadetimiz olacak. Ve onun neticesinde de ben o rahata erince zaten hep hayır kurumları için çalışıyorum. Ben bu dükkanı hayır kurumları için açtım abi. Bu cümleleri o kadar çok duyduk ki. Halbuki burada iş bildiğimiz gibi değil. Niye biliyor musun? Bir insanın servetiyle gafleti artar. Neden artar biliyor musun? Çünkü düşünmen gereken şeyin sayısı çok olur. Benim aşağıda bir tane ağacım olursa şeytan beni bir ağaç kadar kandırabilir. Kalbimi Allah'tan ancak o kadar koparabilir. Ama aşağıda 100 ağacın olursa şeytan Allah'tan gafil olduğun zamanlarda 100 tane ağacın olabilir. Bu arada ufak bir açıklama yapayım. İnşallah dünyanın en güçlü, en büyük insanları Müslümanlar olur. Benim buradan kastım Müslümanların malı, mülkü, serveti olmasın değil. Kalbi alaka kuramazsın. Kalbi. Anladın mı? Elinde olacak. Cebinde olacak. Dilinde bir emrinle ben Müslümanlara feda ederim bu diye o mal, mülk sende olacak. İnsanları istihdam etmek için orada helal bir şekilde o istihdamı sağlamak için sende olacak. Ama kalbinde yer olursa ahiretini yakarsın. Bir müminin cebinde, elinde en güçlü şeyler olabilir ama kalbinde yeri olamaz. O yüzden kalpte yer olursa insanın servetiyle gafleti artar. Peki rahatla ne artar? Hastalıklarımız artar, başımıza bela olur. Normalde mal ömrün rahatı içindir. Ya şu ömrümde mesela rahat yemek yiyeyim. Ya 2 gömlek olsun sürekli onlarla uğraşmayayım da Allah'ın rızasına koşturmam rahat olsun. Mal ne için? Ömrün gayesine giderken rahatı için. Ama biz ömrü mal biriktirmek uğruna kullandık. Çok ters denklem oldu değil mi? Bunu sağlayan şey nedir biliyor musunuz? Bunu sağlayan en büyük şey menfaat. Bir de bu menfaat hizmette olursa aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ne olur biliyor musunuz? Canavarlık olur. İnsan şu hizmetin bile elinde oyuncak gibi haşa olmasını beklememeli. Bu hizmetten menfaat görmeye bir insan alışırsa bu hizmetten beklentiye girer. Halbuki tam zıttı lazım ya Rabbi. Bu hizmeti öyle bir hale getir ki tabii ki de doğrusu olan ben o hizmete muhtaç kalayım, o hizmet bana muhtaç kalmasın. Haşa yarın bir gün ben bozulursam o bozukluk sadece beni etkilesin ama o hizmete zarar ve zeval vermesin diye insan dua dua yakarmalı. Ve bu duaların neticesinde ya Rabbi zahirde bu hizmet bizim elimizde gibi gözüküyor. Ama asla öyle değil. Bu hizmet seninle kaim, seninle daimdir. Kurban olayım, bahtına düştüm. Bu hizmeti benim nefsimin eline bile bırakma. Benim nefsim bu hizmetin canına okur ya Rabbi. Emanet sahiplerinin en güzeli Allah'tır. İnşallah hizmetin sahibi, emanetçisi de yine Allah olur. Bizler hademe ve talebeden başka bir şey olmayalım. Yoksa menfaatler boy göstermeye, beklentiler boy göstermeye, hayal kırıklıkları boy göstermeye, hırslar boy göstermeye başlarken orada boyunu göremediğimiz tek şey ihlas oluyor. Göze gelen kıl gibi. Benim burada yerim yok, işim yok diyor. Devam edelim mi? Hem neticeyi hizmeti de zedeler. Netice hizmet neydi? Rıza ilahi. Bak zedelenen yeri gördün mü Şimşek? Allah'ın razı olması senden zedelenecek. Bu ne demek biliyor musun yani? Böyle şunat ilahi burcundan düşün. Allah hoşnut değil bu halde. Ey kulum hani bana koşacaktın. Hani o kervanlarda Yusuf'un gömleğini aradığın gibi hep beni arayacaktın. Ne oldu? Ama bak başkalarından bir şeyler bekler oldu. Ne olur o netice? Yani Allah'ın rızası ne olur? Zedelenir. Evet. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Bakın bunun 3 tane de zararı geliyor. Buyurun devam edelim. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Şimdi Allah rızası için hizmet edenlere milletin omuz vermesi Peygamber Efendimiz'den tevarüs etmiş, yani miras olarak gelmiş çok güzel bir ahlaktır. Bu milletin mayasında bu var mıdır? Her zaman vardır ama burada bir de imtihan başlar. İmtihan veren için başlar. Nedir o? Allah için verecek, verdikleriyle verdiği insanları ezmeye, benim burada bir de söz hakkım vardır şimdi demeye çalışmayacak. Alan Allah için alacak, Allah'tan geldi zannıyla alıp verenden beklentiye girmeyecek. Şunu diyecek: Murat geldi bu hizmete ciddi omuz oldu mu? Oldu. Kurban eti getirdin mi Murat? Getirdim. Ben de yedim mi?
Yedim. Şimdi bana faydası oldu bunun. İçimden şu geçecek. Ağacın kuru dalları eliyle portakalı veren Allah, Murat'ın eliyle de kurbanı gönderdi. Gönderen kim? Allah. Milyon ihtimal vardı kurbanı kesip kesmemesiyle ilgili. Milyon ihtimal vardı kurbanı nereye vereceğiyle ilgili. Milyon ihtimal vardı Murat'ın hala yaşayıp yaşamayacağı. Milyon ihtimal vardı kurbanı alıp kesmeye giderken başına bir şey gelip gelmemesiyle ilgili. Bu kadar ihtimal içerisinde bütün kainatı dizayn edecek. Kalpler onun elinde hamur gibi. O kalbi de buraya sevk edecek. Ve sen bunu Murat'tan bekleyeceksin, ondan bilmeyeceksin. Nasıl hadsizlik olur bu? Problemi anladın mı? Altına inemiyoruz. Hiçbir şey anlayamıyorsak şu basiti düşünelim. O kalbi hamur gibi yoğuruyor, hamur gibi. O adamın niye burada, nasıl burada, niye getirdi, niye götürdüğüyle ilgili bütün cevapların sebebi Allah öyle istedi. Bu manayı görürsek Murat'ı görmeyiz, Allah'ı görürüz. Ve deriz ki sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan deriz ya. Allah Allah. Devam edelim mi? Buyurun. Ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup Meşgul olan kim? Türkiye toprakları için konuşuyor. Bu Anadolu insanı değil mi? Evet. vakitlerini zayi etmemek için Allah Allah. Ya onlar ahirete koşturuyor. Bir de vakitleri zayi olmasın. Evet. sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Medrese mi yapılacak? 10, 20, 30, 40 kişi. Ya siz dünyalarda koşturup çalışmayın. Siz zaten birilerinin imanına yetişmeye çalışıyorsunuz. Benden tuğla, benden demir. Sistem böyle dönmüş sürekli. Birileri infak etmiş. Birileri işin maddi kanadını almış. Birileri işin manevi kanadını almış. Şimdi maddi kanadını alması gerekenler almaz. Manevi kanadını alması gerekenler bu işi bırakırsa hadi sen git müteahhitlik öğren, sen git mimarlık öğren. Sen git çalış da şu tuğlaları al, sen demirleri al, sen git ledleri çal. Kur'anlar kim öğretilecek? İman dersleri kim yapacak? O yüzden bu millet o derin, engin basiretiyle bunu hep fark etmiş ve şöyle düşünmüş. Tamam, sizler işin o manevi kanadındasınız. Medrese mi yapılacak? Bizler de o işin maddi kanadında olalım. Sizler meşveretle organize edin. Bizler de o işin demirini, betonunu, klimasını sağlayalım. Bu cümlelerimin her birisi burada vücut bulduğu için çok rahat anlamanız lazım bunları. Ne olmaz denildiğimiz yerlerde neleri yarattı Allah? Özellikle bizim gibi yapamayacak insanlardan yarattı ki kendisinin yaptığı ayan beyan gözüksün. Bazen böyle arıyorlar ya, Allah Allah bunlar nasıl yaptı ya? Ya bundan sonraki cümleyi getirsen imanı kamile ereceksin. Allah Allah 700 metrekare cam, gazlı cam, reflekte cam. Allah Allah PVC. Nasıl yaptı bunları? Ya işte orada ayıkman lazım. Diyeceksin ki ya bu arı bu balı veremez. Bu böcek bu ipeyi veremez. Bu tavuk bu yumurtayı veremez. Bu kardeşler de bu güzelliği veremez. Demek ki veren Allah diyeceksin, imanın artacak. İmtihanın sebebi buyken takıldığın esbaba bak ya. Bizim şurada bir kuş var. Günlük düzenli spor yapıyor. Geliyor cama kafasını vuruyor. Gerçekten. Psikopat herhalde. Böyle adet edinmiş. Bana da geçen Sinan ayıktırdı. Dedik abi baksana ona her sabah bak burada geliyor. Geliyor zıplıyor kafayı vuruyor. Aynı öyle sebeplere biz de böyle kafayı vurup duruyoruz. Şöyle camın arkasına bakmak aklımıza gelmiyor. Kafayı çarpıp duruyoruz ya. Allah Allah. Devam edelim mi? Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Sihirli kelime ne? Muntazır. Muntazır ne demek? Muntazır, intizar, beklemek, beklenti. Bakın beyler. Bir insanın kalben bir şeyi istemesi, yani ona alakası, mimiklerine yansıyacak seviyeye geldiyse buna muntazır denir. Yani insanın iç dünyasının zahire çıkıp davranışlarına yansıması olmuş oluyor bu iş. Daha ileri boyutu olur mu bunun? Olur. Önce kalpte başladı mı alaka? Başladı. Daha sonra nereye gitti Necdet? Yüze, mimiklere gitti. Gördüğünde moralin bozuldu. Şöyle böyle yaptın. Biraz daha devam ettiğinde yüz suyumuzu döküp kavle olacak. Ya bana şunu da versen olmaz mı? Ya bana da şöyle bir şey lazımdı. Bana onu bir hediye etsen olmaz mı? İhlasa bu kadar zıt hiçbir şey olamaz. Bu işin en hafif derecesidir. Mimiklere yansımayıp kalpte kalması. Bu bile ihlasın ruhuna aykırıdır biliyor musunuz? Bu maddi menfaat içerisine makam ve rütbe de giriyor. Bak düşün ya, hizmet ediyorsun ve senin dediğini yapmaya hazır onlarca dünya güzeli kardeşin var. Bu bir insana makam verir mi vermez mi? Verir. Bir insan servet ve insan yönetip körleşmeme, enaniyetine yenilmeme ihtimalinin tek yolu Allah'ın ona yardım etmesidir. Başka bir yolu yok. Burada da mesela o şekilde kardeşleri hadi şöyle yapalım, hadi böyle yapalım diyorsun. Şimdi bunu demenin insana verdiği o hazdan dolayı
Bir düstur vardır. Düstur vazife istenilmez, belki verilir. Üstad belki dedi mi ne demektir o? Belli ki. Sen vazifeyi istemeyip ihlas sırrını yakalarsan, İhlasta da istihdam sırrı vardır. Allah seni zayi etmeyip mutlaka bir yerde bir vazife verecektir. Hem de tam sana göre. Bunu burada çok defa görüyorum ya. Bir bakıyorum bir arkadaş bir hizmet ediyor diyorum ya bu arkadaşı biz burada meşveret ediyoruz yani bu arkadaş oraya çalışsın mı bu arkadaş orada yapsın mı? Diyorum ya biz bu arkadaşa bu işi ne zaman verdik? İnan farkında değilim. Arkadaşa soruyorum o da farkında değil. Yani Allah o kadar ince hamlelerle böyle o arkadaşı oraya sevk etmiş ki Osman biz farkında değiliz. Olay nerede biliyor musun? İhlasın sırrını yakalamakta ve sürekli siperde beklemekte. Çay mı dağıtılacak? Dağıtırım. Şu peçete oraya mı gidecek? Ben giderim ya. Şu mangal mı yerlenecek? Ben yerlerim yani. Şu tantuni mi yenilecek? Ben yerim ya. Değil mi? İhlasın zirvesi yani. Şimdi insan sürekli o noktada asıl. Ya Rabbi bir eksik var mı? Ben o hizmeti kapatayım ama o eksiğin ne olduğu önemli değil dediğinde Allah onu en güzel yerde istihdam ediyor. O yüzden maddi menfaatte öyle bir madde var ki Utku, vazife istenilmez, belki verilir ve verildiğinde de bu benim yeni doğmuş evladım gibi o vazife sahiplenilir. O ağlıyorsa ben bu gece uyuyamam. O gülüyorsa ben onun mutluluğuna bile ağlarım. Aidiyet hissiyle o vazife sahiplenilmek zorundadır. Bir insan bir vazifeyi hedef yaparsa, hele insanların teveccühü, alkışı olan bir vazifeyi insan hedef yaparsa, o vazifeye gidene kadar yolda çok fazla hatalar yapar. O yüzden o insan hedef yapmamalı. O şahs-ı manevinin beyni hükmünde olan meşveret ekibi, yahu bu kardeşimizi, bu arkadaşımızı burada istihdam edelim deyip ona ısrar etmesi lazım. Hususiyetle teveccüh olan makamlar için. Bu düsturu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında hangi yakını ondan valilik talep etse kesin vermezmiş. Biliyor musunuz? Neden? Çünkü Hazreti Ömer zaten bu sırrı bize öğretenlerden bir tanesi. Bir insan ben şu koltukta, şu makamda, şu teveccühte olmalıyım derse orada çok hata yapar. Bakın burada içimizde dünya cihetinde çok makamlar elde etmiş, çok makamları elde edip elinin tersiyle etmiş ve çok makamları elde etmeye müsait üniversite talebesi kardeşlerimiz de var. Ve bu arkadaşların tamamı yüzü, gözü yamulmadan düşmeden mutfağa girip çay dağıtıyor, lavaboya girip tuvaleti temizliyor. Peçete eksikse şu peçeteyi getir dediğinde peçeteyi getiriyor. Bir misafir geldiğinde üşenmeden o çayı demliyor. Bu çok önemli bir şey. Biz bunu kaybettik mi yıkılsın dünyadaki o makamlar. Bu kaybolamaz. Aman burası çok rahat. Ben ihlasımı burada muhafaza ederim deyip yarın da anlatma makamında vazife çıkarsa onu da tepemezsin. Onunla onun farkı yok. Onunla onun farkı istihdam sırrı. Bir yerde ders veriyordum belki 10 yıl önce. Kürsüden indim mutfakta da bir tane tam o içeri girdim cümleler şöyle. Yahu iyi ki kürsüde değilim. Orada ihlas muhafaza mı edilir? Ben iyi ki buradayım falan filan. Dedim ki kardeşim sen kürsüye çıkmayı o kadar çok arzu ediyor, haset ediyorsun ki zıttı senin diline vurmuş. Üstad Hazretleri 30. lemada diyor ki bir zaman bir dünya güzeli aşıkını huzurundan kovmuş diyor. Adam onu çok seviyor. Dünya güzeli ve dünya güzeli hadi git seni istemiyorum diyor. Onda içinde açılan yarayı adavetle tamir edebilmek için çokça kusur bulmuş diyor. Böyle bir denklem olamaz ha. Ben diyorum ki böyle bir tespiti nasıl yapıyorsun ey üstadım diyorum. O yüzden bir insanın talep etmiyorum deyip sürekli kusur bulmaya çalıştığı aslında onun içinde saklı kalmış arzular da olabilir. Ve nerede yaşanıyordur o arzu? Kalpte mi? Hayır. Nefiste yaşandığı için hırs oluyordur. Belki ummadığı bir halde verilir. Bakın ummadığı diyor. Ummadığı. Ya yaşadınız mı yaşamadınız mı ya? Şimdi biz bu işe Allah buraya ilk nasip ettiğinde işte ilk arsa dediğimiz kısmı oturduk topladık. Hadi dedik ya sende ne var sende ne var falan işte bir şeyler biraz borç harçlarken ya arsa çıktı dedik ya bu devamı nasıl olacak falan. Baktık telefon gelmeye başlıyor. İnsanlar duymuş böyle. Daha sonra telefon gelmeye başlayınca biz dedik ki o dedik tamam yani meğer etraf duyunca bu işi hallediyormuş. O zaman bizim yanımızda böyle arkadaş çok fazla. Tamam dedik ya bu adamlar zaten Allah bunların dünyasını niye kuvvetlendirdi? Bu işi kuvvetlendirdi. İşte demiri ondan, betonu ondan falan sözler de oldu. Bir baktık olmuyor verilen sözler. Allah Allah dedik ya. Ama yani masada konuştuk. Hulful vaat olmaması lazım. Ya bunların ahirette de hesabı var. Allah Allah bu kadar birlikte yürüdük, birlikte yapacağız dedik. Yani bu bizim babamızın şirketi değil ki. Hepimizin yani bu şahs-ı manevinin bir emaneti değil mi? Allah Allah nasıl olacak derken baktık ummadığımız yerlerden. Biri telefon açıyor diyor ben şunları gönderiyorum. Allah Allah. Biri telefon açıyor ben şunları gönderiyorum. Allah Allah. Şimdi kaba inşaatı zar zor çıkarmışız zaten. Hikayelerin birçoğunu biliyorsunuzdur. Derken bize bir telefon geldi.
Bir klima şirketinin CEO'suymuş adam. Adamın daha ne yüzünü gördüm ne sesini duydum. Adam aradı. Alo kardeşim böyle bir medreseniz varmış. Evet öyle bir medresemiz var. Tamam klimaları ben gönderiyorum dedi. Vay Allah razı olsun ya. Gönderdi. Klimalar takıldı. Bu arada kaba inşaat devam ediyor. Klimalar da takılmaya devam ediyor. Aradan 6 ay 8 ay geçti geçmedi. Ben içeride gezerken klimacı ustalarla denk geldim. Ya dedim ustam bu klimaları biz kendimiz almaya kalksak acaba bunların fiyatı ne kadardır dedim. Arsayı aldığımız fiyatın 2 katını söyledi. Ben binanın komplesi mi bu fiyat falan dedim. Yok kardeşim klimalar bu fiyat dedi. Dedim abi sen ne diyorsun? Yok dedi klimanın fiyatı bu. Klimanın fiyatı arsanın fiyatının 2 katı. Ben klimanın arsanın fiyatının 2 katı olduğunu bilseydim bu işe giremezdim dedim. Ummadığın yerden. Adamın hala yüzünü görmemişim, sesini duymamışım. Bunun gibi buraya menfaati olan isimsiz kahramanların %99'unu tanımıyorum. Biliyor musun? Biri oradan alıyor, biri oradan şey yapıyor, biri oradan ben gönderdim, kamyona yükledim diyor. Ses sistemin geliyor diyor, ampulün geliyor diyor, prizin geliyor diyor ya. Hem de o öyle ummadığın yerlerden geliyor ki. İşte o menfaati maddiyeye girmemenin hediyesi ne biliyor musun? Eğer gayende Allah'ın rızası varsa ummadığın yerlerden kapılar hep açılacaktır. Çünkü insanlar hulful vaat etse de bu yolda gayret ettiğinde seni yarı yolda bırakmamanın vaadi Allah'tandır. Ve her zaman beyan edecektir. Bir kapı kapar ise 1000 kapı eder küşat. Bir kapılar çok kapandı ama binler kapılar açıldı ve açılmaya devam edecek. Ve inşallah bu hizmet kıyamete kadar artarak, terakki ederek gönüllere, sinelere girmeye devam edecek inşallah. Biz sebat edersek edecek inşallah. Darısı da bu gaye, bu ufuk inşallah İstanbul'da meyve vermeye devam etsin. Allah bize böyle güzel bir bana, güzel bir medreseyi bir de orada tez vakit nasip etsin inşallah. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. İhlası zedeleyen olaylardan bir tanesi muntazır kalmaksa bir tanesi de kendimizi bir şey yapıyor zannetmek. Hani olur ya bazen birileri gelir falan işte bir yardımda bir hayırda bulunur. O şeref verdiniz. Kardeşim kimse buraya şeref veremez. İnsan ancak buradan şeref alabilir. Bu hizmetten daha yüce bir gaye olsaydı, insanlara tebliğden daha önemli bir vazife olsaydı Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam o vazifeyle yeryüzüne gönderilirdi. Demek ki bizler buraya yapabildiğimiz her hayır ve amel için Allah'ım beni şereflendirdin diye şükretmemiz lazım. Bir de şöyle bir matematik daha var. Daha meziyetli insanlar dışarıda ne işler yapıyor farkında mısınız? Daha meziyetli insanlar neler yapıyorken meziyeti daha az olan bizi Allah daha önemli bir işte koşturuyorsa bu şükürden başka bir karşılık olmayan bir iştir. Şimdi bizde bir tabirin yine biraz yanlış kullanımı oluyor. Bazen diyoruz ki ne yapıyorsun denildiğinde vallahi ne yapayım hizmette koşturuyorum diyoruz. Şimdi Allah aşkına koşmak nerede? Biz nerede? Bizde koşacak kabiliyet nerede? Biz bu hizmette koşamayız. Ancak istihdam edilebiliriz. Yani Allah Azze ve Celle seni kullanırsa kullanır. Yoksa halin yaman. Bu şeref meselesi sadece hizmet eden değil, yardım ederek hizmet edenler için de aynı şekilde geçerli. Yine aynı örneği verelim. Çok daha fazla imkanı olanlar dışarıda neler yapıyorken tırnak kadar imkanı olanlar o tırnakları biriktirip ne güzel işlere vesile oluyorlar. Öyle değil mi? Ne gibi? Aynı burası gibi yani. Burası tam buna bir örnek oluyor aslında. Maddi bir destekte bulunan da o para başka neler yapılabilirken Allah burada istihdam etmiş diyerek her daim şükretmesi lazım. Yoksa Allah imkanı olan imkanını alır, alim olanın ilmini alır ve o imkanların her birisini boşa akıtır. Neleri olup küp şeker veremeyenleri de gördük. Gördünüz mü? Koca binayı kumarda kaybedenleri de gördük. Şimdi bu nasip mi? Bakın Allah Azze ve Celle bir malı hayırsız yerde kullandırmak isterse nerelerde kullandırıyor. Bakın bize her gün mesaj geliyor. İddiada 100 binler kaybedenleri de gördük o bataklığa bulanıp öyle değil mi? Allah Allah. Allah birinden o malı hayırsız cihette almak istedi mi? Her türlü alır. Demek kimin elinden ne şekilde geliyorsa Allah buraya o kabiliyeti, o malı istihdam ediyorsa bize düşen sadece şükürdür. Uhud'da bir zat var. İsmi Kuzman. Duydunuz mu hiç? Kuzman. Cihatı başlatan ilk darbeyi vuranlardan. Düşman ne yapmış biliyor musunuz? Rivayetlerde geçiyor. Hallaç pamuğu gibi etmiş. Hallaç pamuğu gibi etmiş.
öyle böyle kahraman, cengaver bir şekilde saldırmış ki sahabeler diyormuş Allah Allah ya bu adamla ilgili Resulullah ne zaman müjde ve iltifat verecek diyormuş. Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselam bir hadis söylüyor. Bakın o hengamda söylüyor. Birileri vardır cennet ehline yakışan işler yapar. Halbuki onlar cehennem ehlidir diyor. Tabi sahabenin hiçbirisi Kuzman'a kastettiğini anlamıyor. Hatta Kuzman ağır bir yara alıyor. Katade bin Numan onun yanına geliyor. Ne mutlu sana cennettere uçuyorsun ey Kuzman diyor. Ne cenneti be adam diyor. Beni buraya getiren cennet değil, beni buraya getiren iman değil. Nedir seni buraya getiren denilince ben hurma bahçelerimin devamı için savaşıyordum diyor. Ölmesine ramak kala öyle bir azap çekiyor ki bir rivayete göre okuyla, bir rivayete göre kılıcıyla kendisini keserekten intihar ediyor. Olay iman değil, maddi menfaat olayı. Bakın çok ilginç. Sen ne için yaşarsan Allah ölümünü de onun eliyle verdirtiyor görüyor musunuz? Allah Allah. Ya o yüzden bizim bu Kuzman hadisesinde şunu net anlamamız lazım. Amel etmeden önce niyet etmeyi öğrenmemiz lazım. Hadiste de belki bu yüzden geçiyordur ha. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Demek ki biz bu hadiste şunu anlamamız lazım. Biz amel etmeden önce niyet etmeyi öğrenmek zorundayız. Yoksa o ihlas kırılacaktır. Dünyada ve ahirette hayal kırıklıklarıyla bizi karşılayacak. Devam edelim mi? Hem ve la teşteru bi ayati semenen galile. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. Bu ayetten bir murat da Allah'ın davasıdır. Benim davamı dünyada biraz daha keyif etmek için satmayın. Bir şeyin üst modeli için davamı satmayın. Biraz beni bilsinler, şu makamı şöyle bir tadını, keyfini çıkarayım diye satmayın. Ya genç yaşımda şunları elde ettim, şunların da bir tadını çıkarmayın mı? Hayır, çıkarma. Onların yeri ahiret. Bunlar için satmayın. Bakın biz ahiretten baktığımızda bu dünya yok hükmünde. Yok yok. Şöyle bir tas su karıncaya ne hükmünde? Okyanus hükmünde değil mi? Ahiretten bakınca da bu dünya yok hükmünde. Yok yok. Ahireti dünya için tartma ve satma hamlığına Allah bizi sokmasın. Niye sokuyor ama? İhlas olmadığı için. Devam edelim mi? İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak. Maddi menfaat çok geniş. Oturtabildik mi? Hizmetteki makam da olabilir. Kardeşinin taze sıcak söylediği yemek de olabilir. Dışarıdan gelen bir insanın sadakası da olabilir. Her şey olabilir. Evet. Sonra nefsi emmare, hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. Hele şurada birileri gelen insanı maddi konumundan ayırmaya başlasın. Ya bunun arabası var beni ön koltukta evime bırakır diye ayırmaya başlasın. Ya bu da işte çıkışta da şöyle güzel bir yemek ısmarlar diye ayırmaya başlasın. Onun ardı arkası kesilmez. Buradan olay nedir biliyor musunuz? Maddi menfaat bir değildir. Maddi menfaat çoktur. Kiminin rahatıdır, kiminin ya ben şuraya gideyim de orada bürokratik birkaç kişiyle tanışayım da işlerimi yaptırayım. Herkesin maddi menfaati farklıdır. Mesela haccacı zalim var. Ne demek haccac? Çok hacca giden adam değil mi? Haccacı zalim ama zalim demişler. Çok sahabe efendimize kıymış. Öldüğünde cebinde 3-5 dirhem var yok yani. Demek onun maddi menfaati para değil. Ama diyor ki Abdullah İbni Mesud kıraatinde okuyanın haddi vacip diyor. Şu caminin şu kapısından çıkanı öldüreceksiniz diyor. Demek onun maddi menfaati makam ve söz olmuş, hüküm olmuş. Anladınız mı demek istediğimi? Herkesin maddi menfaati değişir. Şimdi bu maddi menfaatler için maalesef bazı gruplar da birbirini yıpratıyor ve neticede İslam zarar görüyor. Ne oluyor? Şu filan iş adamını ben nasıl kaparım? Peki senin o filan iş adamını kapman için ne yapman lazım? O filan iş adamının yanına gitmen lazım. O filan iş adamı da A grubuna yardım ediyor. Sen de B grubusun. Ne diyecek bu sefer? Ya bu A grubu da hocam laf aramızda da bildiğin gibi değil diyecek. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer hırs oluyor aynı şey B grubu da diyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Bunların gayesi ne iman ne Kur'an diyor. O onu kötülüyor onu kötülüyor diyor. O yüzden ihlaslı olan susacak. İhlaslı olan diyecek ki gemi batarken bazı meseleler konuşulmaz. İslam'ın bu kadar yara bere aldığı zamanda varsın sinemin içinde biraz daha yaralar olsun ama o yara İslam'a gelmesin. Yoksa laf söyle söyle biter mi? Piyasada meczup mu yok? Bu ve benzeri rekabet damarlarının çok daha tehlikeli olan yerleri de var. Nedir biliyor musunuz? Anne çocuk metaforu. Birbirinden büyümüş ekoller. Birisi buraya gelmiştir. Ben buradan örnek veriyorum ama konu genel bir konu tabii. Gelmiştir. 3 ayda bir gelmiştir. 5 ayda bir gelmiştir. 6 ayda bir gelmiştir. Ne olmuştur? Burada iyice pişmiştir değil mi? Abi o iş nasıl? Abi o iş nasıl? Abi o iş nasıl? Pişmiştir. Piştikten sonra o iş nasıl diye aynı işi yapmaya çalışıp ihlasını da aynı ölçüde muhafaza etmediğinden rekabet damarı oluşur. Bak kardeşler arası rekabet damarı nasıl oluşuyormuş. Rekabet damarı olunca o adama dikkat eder ve bakarsın.
Daha sonra her şeyi senden öğrendim. Abim, anam, atam, babamsın diyen adam beğeni atmaz sosyal medyadan. Ya biri de o beğeniyi görüp onlara gitmesin diye. Abi bak hayret verici durum. Bir insanın süt emip büyüttüğü annesini kıskanmak ne kadar komikse ahiretine vesile olan bir yeri kıskanmak 1000 kat daha komiktir. Ve biz bu zamanda bunları yaşıyoruz. Birilerinden bir şey öğrenmekten utanıyoruz. Ona beğeni atmaktan utanıyoruz. Onu tebrik etmekten utanıyoruz. Kardeşim demekten utanıyoruz. İnternette garip video çeken kimileri bile birbiriyle yan yana birbirini paylaşıp büyütmekten çekinmezken hakikat namına sürekli ihlası konuşan insanlar birbirini beğenmekten çekiniyor, hayal ediyor. Devam edelim mi? İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır. Neden öyle soğuk bir vaziyet alıyor? Anladınız değil mi? Biri onu kötülüyor, biri onu kötülüyor. Ya bunlar iman Kur'an'la uğraşmıyor, bunlar birbiriyle uğraşıyor diyor. O yüzden soğuyor. Evet. Ve maddi menfaati de kaybeder. Amaç kaybedildi. Bak başıyla sonunu bağlayalım mı? Maddi menfaat amacı vardı ve ilk maddi menfaati kaybetti. Çok ilginç. Dünya hırsında hedeflediğine de ulaşamıyorsun. Saçmalığa bak. Devam edelim. Her neyse bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek 2 misal söyleyeceğim. Birinci misal. Ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için Amaç ne? Servet, kuvvet. Evet. hatta bir kısım ehli siyaset ve hayatı içtimaiye-i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştiraki emmal düsturunu kendilerine rehber etmişler. Şimdi burada sellefa ne? İştirakı emval. İştirakı emval, mal kazanmak, ortak akıl, ortak sermaye, ortak mesai manasına geliyor. Şimdi dünyadakilerin hepsi anlamış ki bu zaman cemaat zamanı. Ya kafeine idare eden cemaatle idare ediyor. Holding kuran ne yapıyor? Cemaatle. Sizin öğretmenlik zümresi bile bir cemaat, cem olmak değil mi yani? Cemaat, cem olmak. Şimdi ehli dünya bunu anlamış. Bunu anlayınca gelin demiş şirketler kuralım, mal topluluğu yapalım, birlikte yapalım ve her birimiz ihtisas sahibi olup kesbi muharefet edelim demiş. Bakalım nasıl diyecekler. Buyurun. Bütün sui istimalat ve zararlarıyla beraber Bak zarar var mı ehli dünyanın holdinglerinde? Olmaz olur mu ya? Dışarıda bir adamın o düğmesi var bir tane. Nerede bilmiyorum da o düğmeye bas. Vallahi ortağım beni kazıkladı der. Öyle olmuyor mu? Ortağına bas, ortağı da ona aynı şeyi söyleyecektir. Yani suistimalat çok. Vazgeçiyorlar mı? Asla. Asla cemaat ruhunu bırakmıyorlar. Devam edelim. harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Bakın şimdi. Adam holdingi kuruyor. Dev gibi yapıyor mu? Hissesini halka arz ediyor mu? 100.000 kişi o hisseden alıyor mu? Alıyor. Ama ne oluyor? Ortak akıl meşveret grubu var. Yani yönetim kurulu. Şirketi sürüklüyor. Fikirlerini veriyor. Bakın adam oradan zararlara giriyor. Az önce verdiğimiz örneklerdeki gibi. Ama öyle bir kuvvet buluyor ki adam o yüzden asla geri çekilmiyor. Adam şunun farkında Osman. O şirkette hisse aldığım 1000 TL yatağımın altındaki 1000 TL'den her zaman daha fazla. Bu yüzden de o cemaat ruhundan asla vazgeçmiyorlar. Allah Allah. Evet. Halbuki iştiraki emvalin çok zararlarıyla beraber iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umuma, gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Değil mi? Adamın hissesi var ama tam umduğu gibi tamamına şirkete istifade edemez yani. Şöyle yönetim kurulu masasına geçip de kahvemi getir diyemez. Evet. Her neyse bu iştiraki emval düsturu amali uhreviyeye girse Konumuza başlıyoruz. zararsız azim menfaate medardır. Bak 300 kişisin, manevi bir şirket kurdun mu? Kurdun. Farkı ne biliyor musun dünya şirketinde? Sen elinden gelen tahkikatı yaptıktan sonra, saf ve kör atılmadıktan sonra suistimal edilsen bile ahirette kaybetmeyeceksin. İslam'ın metodolojisidir bu. 1. Tahkik edilir. 2. Teslim olunur. Ne demek bu? Önce tahkik edersin. Bura doğru mu, bana uyuyor mu, fıtratı nedir? Artık kimi 2 ayda, kimi 6 ayda, kimi 2 yılda yapar. O fıtrata bakan bir şey. Tahkik ettikten sonra da orada hayır işleri var ya, çay dağıtmaktan namaz kılmaya kadar ben bu hayır işlerine teslim oldum dersin. O yüzden İslam metodolojisi budur. Tahkik teslim. Bizde tam zıttı. Adam kapıdan girer girmez ben ölmeye geldim diye teslim oluyor. Koyun gibi. Yanlış. Tahkiki unutuyorsun. Zıttı da var. Bu sefer ne oluyor adam? Keçi gibi tahkik ediyor. Bir türlü ikna olmuyor. Aradan 5 yıl geçmiş aynı soruları soruyor. Ama sen şimdi buraya girip bu soruyu soruyorsan ve anlamıyorsan algıda problem var, soruda problem var. Biz onun arasındaki o ince çizgiyi yakalamamız lazım. O ince çizgiyi yakaladıktan sonra suistimal bile edilsen sen ahirette kaybetmiyorsun. Manevi şirkette böyle bir hayır var. Devam. Çünkü bütün emval o iştirak eden her bir ferdin eline
tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Tabii öyle olunca ne oluyor? Ama bütün emval, yani sadece bura gibi de düşünme. Herhangi bir iki kardeş gitmiş Cibuti'ye dershane açmış mesela. İşte gelin hacı abiler, akşam dersimiz var falan. Sahilde çay dağıtıyorlar. Ben de kalben diyorum ki Allah Allah ya. Cibuti'ye gitmiş, Cibuti'ye imana vesile olmuş. Yahu ben tebrik ediyorum diyorum. Şurada böyle hamdolsun diye çıkıyor ya. Allah ahirette onların sevabını da bana veriyor. Yani sen kalben memnun olduğun anda onun sevabını da hissedar ediyor Allah seni. Ya böyle bir ortaklık nerede var? Şimdi git bakalım büyük bir şirketin kapısına de ki vallahi sizi çok seviyorum de. Adamlar selam vermiyor. Allah komple adamın bütün sevabını veriyor. Görüyor musun olayı ya? Ama bizde haset boy gösterdi, öyle değil mi? Allah kime ne vereceğini bilmemiş, bana vermesi lazım. Haset bu demek değil mi? Haş. Sen çalışaydın, sana vereydi. Sen gecelerini böleydin, sabahlara kadar proje üreteydin, evine geç gidip orada talebe yetiştireydin, sana verileydi. Ama zor geliyor değil mi? Kolay olan ne? İftira atayım, gıybet edeyim, suyu bulandırayım. Biz burada şunu da anlıyoruz değil mi? Bir mücadele var ortada. O mücadelenin ateşiyle bir ihlas ocağı yanıyor ve hiç sönmemesi lazım. Bakın, galvaniz diye bir ocak var. Bu ocağı bir kez kapatayım dersen Halis, 1 yıllık karın gider biliyor musun? O yüzden sürekli yanar bu galvaniz ocakları. Şimdi bu ihlas da öyle bir ateştir. Böyle mücadeleyle, sürekli gecelerini bölmekle oluşur. Ve şunu anlarsın. Bir insanı ikna etmek için sadece anlatmak yeterlilik değildir. İhlas ve hidayetin nuru olması da şarttır. O yüzden ihlassız cümle ne biliyor musun? Hani böyle talim mermileri var ya böyle. Atarsın isabet etmez. Plastik mermi gibi değil mi? İhlassız cümlelerin her biri o şekilde. Ama ihlaslı cümle nasıl? Tam böyle hedefini vuran mermi gibi. Dolu dolu vuruyor böyle. Ya. Devam edelim mi? Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. Şu lambadan içinizde daha az istifade ettim diyen yok değil mi? Nur olduğu için herkese aynı eşit miktarda yayılıyor. Evet. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynesine girer. İhlasın ölçüsünde eksilmeden sen de ondan istifade edeceksin. Ne demek biliyor musun Osman? Özetleyeyim sana. Şimdi şurada bir hayır yaptık. Allah Azze ve Celle razı oldu. Dedi ki hayır dedi, hepinize 1000 sevap dedi. Böyle örnek olsun diye veriyorum. Herkese 1000 gelecek ya, ama neyin 1000'i gelecek? Orası ihlas ölçüsünde. Birisine 1000 tane Lamborghini, Bugatti gelirken ötekine 1000 tane kürdan da gelebilir. Yani hepimiz aynı sayıda alıyoruz. O nurdan aynı anda faydalanıyoruz ama kalitesini ihlasımız belirliyor. Evet. Aynen öyle de emvali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikül mesai, o iştiraki amalden hasıl olan umum yekün ve umum nur her birinin defteri amaline bir tamamiha gireceği ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve vüs'at-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, sizleri İnşallah menfaati maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaati uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi, cüz'i bir sevap nerede? Mezkur misal hükmündeki iştirak-ı amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Sanat dediği, bu sanayi de aslında sanat demek. Yani üretim manasında gördüğünüz her şey, elindeki mikrofon dahil. Bunların her birisi nedir aslında? Sanattır. Yani şurada kullandığımız teknolojiden toplu iğneye kadar hepsi sanat diye geçiyor. Evet. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. Şimdi bu Üstad Hazretleri'nin verdiği örnek çok manidar. Çünkü işletmede ders olarak okutuyorlar bunu. 1700'lü yıllarda Adam Smith diye bir adam var. Bu adamın zamanında gerçekten toplu iğne yapıyorlar. 10 tane adam toplu iğne yapıyor. Ama nasıl yapıyor biliyor musun? Her biri toplu iğnenin tamamını yapıyor. Adam başı günün sonunda 10 iğneleri oluyor. Toplam kaç etti? 100 tane iğne var. Daha sonra bu Adam Smith bir makale oluşturuyor ortaya. Ve diyor ki kesbi muharefet edelim. Yani alanımızda ihtisaslaşalım. Biri demirinin bilmem neyini yapsın. Biri ucunun sivriliğiyle ilgili olanı yapsın. Biri bu şekilde yapsın diye. Adam başı iğne üretimi 100 kat artıyor. Bakın 100 iğneden 10.000 iğneye çıkıyor. Ve o makaleden sonra sanayilerin birçoğu
bu sisteme geçiyor. Biz bu sisteme içimizde ne diyoruz? Yani alanında hususileşme manasında kesbi muharefet diyoruz. Bir muharefet kazanma. Şimdi nasıl branşlarda da öyle, matematik öğretmeni ayrı, edebiyat öğretmeni ayrı. Buradaki hizmette de sosyal medyaya bakan ayrı, içeriye bakan ayrı, başka işlere, derneğin resmi işlerine bakan ayrı. Bu alan Üstad Hazretleri'nin söylediği alan. İşte sen bu alanla ihlas kuvvetini yakaladığında 1-1-11 ediyorsun. Biz bu olaylara çok duygusal gözle bakıyoruz bakın. Şu ders diyor ki Osman evinde tek başına çok az şey ifade eder. Ama Osman buraya geldiğinde, 3 kişinin yanına geldiğinde 1111 kuvveti gelir. Peki Osman gittiğinde ne olur biliyor musun? Sen birsin değil mi Osman? Biri atayım mı buradan? Biri attığımda ne oldu biliyor musunuz burada? 1000 kuvvet eksildi. 111. O yüzden iş belli güzel noktalara geldiğinde buraya gelen kaliteli bir adam dışarıdaki milyon adam demektir. Üstad Hazretleri'nin yan yana geldiğinizde 11 sırrı, 111 sırrı bizim anladığımız duygusallık zemininde değildir sadece. Teşriki mesai, müfritane irtibat, birbirimizle alaka kesbetmemiz, eksik yerleri görüp o alanlarda da ihtisas sahibi insanlar yetiştirmemizle ilgili bir şey. İşte ihlasın bu sırrını yaşamadan, yani birbirimizle o teşriki mesaiye bulaşmadan ve birbirimizle geçinmenin zor olmasına rağmen birbirimizle geçinmek zorunda kalmadan sen ihlaslı olup olmadığını nerede deneyeceksin ki? Uhuvvet Risalesi okuyorsun ama uhuvvet dairesindeki kardeşlerinle zorlanacağın bir işe girmiyorsun. Nasıl deneyeceksin? Kitaptan yüzme öğrenilir mi? Öğrenilmez değil mi? O denize gireceksin. Birkaç kez boğulma tehlikesi yaşayacaksın. Peki uhuvvet okuyorsun, kardeşlik okuyorsun, gelip mücadeleye girmiyorsun. Sinirlerin gerilmiyor. Nasıl olacak? Sebat nasıl olacak? Uhuvvet nasıl olacak? Olmaz kardeş, olmaz. Mucibince amel etmek zorundasın. Devam edelim mi? O ferdi çalışmanın her günde yalnız 3 iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla 10 adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Bakın tam buradaki işler. Gitgide herkes alanında kesbi muharefeti elde ediyor. Allah Allah, evet. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup iştikal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşriki mesai ve taksimi amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde 3 iğneye bedel 300 iğne düştüğünü görmüşler. Madem öyle biz niye uhrevi işlerde bu işi yapmıyoruz? Niyesi belli değil mi? İhlas probleminde. Yani senin Lamborghini fabrikasına katılıp o işi geliştirmen dururken köşede ben bisikletimin şöyle vidasını sıkayım, ben rahatım. Rahatım arkadaş, beni bulaştırmayın bu işlere. Bu işin anayasası böyleyse sen de bu işlere bulaşmıyorsan bir şeyler eksik, ama ne eksik buyurun. Onu da basiretimize bırakalım. Evet. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşriki mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. Ama biz yapmamız gerekenler dururken böyle nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapıp onlarla avunduğumuzdan ihlas nedir? Bu iş nedir? Bunun ahirete bakan yanı nedir? Bunları anlamakta çok zorluk çekiyoruz. Allah bizi affetsin. Evet. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede, Umur, işler. İşler değil mi? Dünyevi işlerde, evet. kesif maddelerde, Demir için, beton için yani, evet. böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim yekûn faydalar verir. Verir mi? Veriyor tabii, görüyorsun. Sürekli holdingler. Evet. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı ilahi ile her birisinin ayinesine umum nur inikas etmek ve her biri umumun kazandığı misli sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Edemiyoruz. 2 milyar Müslümanız, parça pinciyiz, şu düsturları uygulayamıyoruz. Edemiyoruz kıyas. Evet. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. Şöyle bir duayla bitirelim. Allah ahiretine engel olacaksa senden alsın duasına amin diyebilen herkese daha çok versin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salat. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende,
Bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.